Karagöz ve Hacivat, Gölge Oyunu'nun tarihi. Karagöz ve Hacivat ezeli ve ebedi bir kişiliktir. Türk, Karagöz'ü bulmamış, almamış, onu dehasından yaratmış ve ona kendi özünden ölmez bir can vermiştir. Onu bir fani zannetmek, ona bir mezar düşünmekse onu küçültmek ve onu öldürmektir. Asırlardır varoluşunu sürdüren gerek birbirleriyle komik ve eğlenceli atışmaları gerekse toplumsal olaylara karşı takındıkları tavırlarıyla tarihe meydan okuyan, Türk kültür ve sanat hayatında eşsiz ve her türlü saygıyı hak eden gölge oyunlarından olan Karagöz'le Hacivat'ın tarihi ve genel özelliklerine yakından bakalım. Yar bana bir eğlence yar. Aman yar bana bir eğlence. Geliyorum. Avrupalıların Doğu'nun sihri adıyla bahsettiği ve sinemanın öncüsü olarak kabul edilen gölge oyunu, deriden kesilen ve tasvir adı verilen bir takım şekillerin arkadan ışık yardımıyla beyaz bir perde üzerine yansıtılmasına dayanır. Doğu kültürlerine özgü bir sanattır ve ortaya çıkışı hakkında değişik rivayetler vardır. Bir rivayete göre Çin hükümdarı Wu, M.Ö. 110 yılında karısının ölümü üzerine derin bir üzüntüye kapılır. Shao Wong adlı bir Çinli, hükümdarın üzüntüsünü hafifletmek için sarayın bir odasına gerdiği beyaz bir perdenin arkasından geçirdiği bir kadının perde üzerine düşen gölgesini ölen kadının hayali diye sunar. Bizdeki Karagöz ve Hacivat efsanesine benzerlik dikkat çekicidir. Bir başka rivayete göre ise Hintlilerden çıkmış 4. veya 5. yüzyıllarda Java'ya geçmiş ve buradan da Batı dünyasına yayılmıştır. Birçok milletin kendine özgü gölge oyunu vardır. Türk milletinin gölge oyunu olan Karagöz ve Hacivat aslında birçok yeteneğe sahip bir sanatçının çoğunlukla tek başına gerçekleştirdiği sanatsal bir gösterimdir. Karagöz ve Hacivat oyununun doğuşu hakkında ise oldukça farklı rivayetler mevcuttur. En yaygın görüş, Sultan Orhan devrinde Bursa'da bir cami inşaatı esnasında biri duvarcı, diğeri demirci olan Hacivat'la Karagöz, gevezelikleri ve maskaralıklarıyla öteki işçileri çalışmaktan alıkoydukları için padişah tarafından öldürtülür. Daha sonra çok pişman olan padişahı teselli etmek isteyen Şeyh Küşteri, başından beyaz sarığını çıkarıp germiş ve arkasına bir ışık yayarak ayağından çıkardığı çarıklarıyla da Karagöz ve Hacivat'ın tasvirlerini canlandırıp nükteli konuşmalarını tekrar etmiştir. O tarihten sonra da Karagöz oyunları değişik mekanlarda oynanır olmuş. Günümüzde de Karagöz perdesine Şeyh Küşteri Meydanı denir ve Şeyh Küşteri Karagözcülüğün piri olarak kabul edilir. Yalnız burada üzerinde durulması gereken nokta şudur ki Bursa'daki Ulu Cami Sultan Orhan döneminde değil Yıldırım Bayezid döneminde yapılmıştır. Dolayısıyla bu söylenti gerçek olamaz. Karagöz hakkında ilk kesin belge ise Şehzadelerin sünnet şölenini anlatan 1582 tarihli Surname-i Hümayun'dadır. Türkiye'de Ramazan gecelerinin eğlencesi olarak hatırlansa da gölge oyunu televizyonun olmadığı eski çağlarda yılın her günü ilgi çeken, insanların hayranlıkla izlediği bir gösteriydi. Karagöz'le Hacivat gerçekten yaşamış mıdır? Karagöz'le Hacivat'ın gerçekten yaşayıp yaşamadıkları ise hiçbir şekilde ispat edilememiştir. Bir dönem basında köşe yazarları Karagöz ve Hacivat'ın gerçek birer kişi mi yoksa bir hayal ürünü mü olduğu hakkında uzun süreli yazılar yazmışlarsa da bu konu hiçbir zaman açıklık kazanamamıştır. Bu konuyla ilgili olarak Selim Nusret Gerçek, Türk Temaşası adlı kitabında Karagöz ve Hacivat ezeli ve ebedi bir kişiliktir. Türk, Karagöz'ü bulmamış, almamış, onu dehasından yaratmış ve ona kendi özünden ölmez bir can vermiştir. Onu bir fani zannetmek, ona bir mezar düşünmekse onu küçültmek ve onu öldürmektir demiştir. Karagöz oyununun genel özellikleri. Bu gösteriyi yapan kişiye hayali ya da hayalbaz denir. Bir hayalinin her şeyden önce temiz bir İstanbul Türkçesine sahip olması, taklit yeteneğinin gelişmiş olması lazımdır. Tuluat denilen doğaçlama konuşma becerisi ve espri kabiliyeti Karagöz oyunları içinde önemli bir yer tutar. Tiyatro eğitiminde kullanılan ses tekniklerini kullanan hayaliler perdedeki tüm tiplerin seslerini tek başlarına konuşurlar. Gel benim göynümün nazlı civanı, gelemem burnumun çıvanı. Gel benim göynümün eğlencesi, gelemem topmuş çarşı işkembesi.
Hayali aynı zamanda Türk müziğini bilmeli, tiplerin şarkılarını söylemeli ve farklı şiveleri konuşabilmelidir. Hayaliye oyun sırasında yardak denilen yardımcısı yardım eder. Yardak oyun tasvirlerini perdeye giriş sırasına göre ustaya verir. Tef çalarak müziğe eşlik eder ve oyunun efektlerini yapar. Karagöz oyunu doğaçlamaya dayanır. Bu oyunlar eskiden yazılı değildir. Usta karagözcüler bunları kendi yeteneklerine ve günün sorunlarına göre değiştirir, geliştirir ve işlerler. Onların yanında çalışan çıraklar da ustalarından bu oyunları öğrenir. Böylece Karagöz oyunları hem kuşaktan kuşağa aktarılır hem de zamana ve toplumun koşullarına göre değişmelere uğrar. Bunun sonucunda oyunlar eskimekten kurtulurlar. Güldürme esasına dayanan Karagöz ağırlıklı olarak yanlış anlamalarla doğan bir kargaşayı yansıtır. Karagöz'de tef, zil ve basit bir düdük yardımıyla oyuna müzikle eşlik eder. Bu düdük zaman zaman yaratıkların korkunç seslerini çıkarmada da kullanılır. Karagöz, Osmanlı'nın sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel yapısını tanımamız için önemli ipuçları verir. İmparatorluğun dil, din ve ırk zenginliğini farklı kesimlerden kahramanlar aracılığıyla yansıtır. Karagöz oyununun tipleri. Karagöz. Oyunun başrol oyuncusu Karagöz'dür. Okumamış halk adamı tipidir. Hacivat'ın kullandığı yabancı kelimeleri ya hiç anlamaz ya da yanlış anlar. Bu yanlış anlamalar oyunda komik durumların oluşmasını sağlar. Karagöz her işe, her olaya burnunu sokar. Sokakta değilse de evinin penceresinden uzanır ya da evinin içinden seslenir. Hemen hemen her işe karışır. Bir taraftan da Türkçe dil kurallarıyla yabancı sözcükler kullanan Hacivat'la dalga geçer. Karagöz dobra, zaman zaman da patavatsız olması yüzünden sürekli zor durumlarla karşılaşır. Buna rağmen bir yolunu bulup işin içinden sıyrılır. Çoğu zaman işsizdir. Hacivat'ın bulduğu işlere girip çalışır. Kafasında ışkırlak adı verilen oynar bir kep vardır. Hacivat, tam bir düzen ve siyaset adamıdır. Nabza göre şerbet verir, çıkarcı, eyyamcıdır. Her zaman kişisel çıkarlarını ön planda tutar. Hacivat biraz öğrenim görmüş, gösteriş meraklısı, kendini beğenmiş, yarı aydın tipidir. Arapça ve Farsça kelimeleri sıkça kullanır. Perdeye gelen hemen herkesi tanır, onların işlerine aracılık eder. Alın teriyle çalışıp kazanmaktan çok Karagöz'ü çalıştırıp onun sırtından geçinmeye bakar. Farklı oyunlarda rol icabı değişik kıyafetler giyer. Çelebi, Türkçeyi İstanbul ağzıyla kusursuz bir şekilde konuşur. Bazı oyunlarda zengin bir bey, bazı oyunlarda bir miras yedi, bazı oyunlarda ise zevk düşkünü bir çapkındır. Zenne, Karagöz oyunundaki bütün kadınlara genel olarak zenne denmiştir. Bebe ruhi, yaşı büyük, aklı küçük deyimiyle nitelendirilebilecek bir tiptir. Tuzsuz Deli Bekir, bir elinde içki şişesi, bir elinde tabanca ya da kama vardır. Olayların karmaşıklaştığı anda gelip kaba kuvvetle olayı çözer. Himmet, sırtında baltası olan kaba saba bir tiptir. Oyunda ayrıca Zenne, Tiryaki, Laz, Efe, Kayserili, Acem, Matiz gibi kişiler de vardır. Karagöz oyununun bölümleri. Karagöz oyunu mukaddime, giriş, muhavere, söyleşme, fasıl, oyun ve bitiş olmak üzere 4 bölümden meydana gelir. Mukaddime, giriş. Metinde Hacivat'la Karagöz'ün çatışmasına kadar olan kısım giriş bölümüdür. Perde aydınlatıldıktan sonra Hacivat müzik eşliğinde bir semai okur. Semai bitince "Of hay hak" diyerek perde gazeli denen bir şiir okur. Sonra Karagöz'ü perdeye davet eden sözler söyler, Karagöz, Hacivat'ın çıkardığı gürültüye kızar, perdeye gelir, kavga ederler. Muhavere, söyleşme. Metinde Hacivat'ın "Vay Karagöz'üm, benim iki gözüm merhaba" sözüyle başlayıp parçanın sonuna kadar devam eden kısım, oyunun muhavere, karşılıklı konuşma adı verilen ikinci bölümüdür. Fasıl, oyun. Oyunun perdeye yansıtılan asıl bölümüdür. Bu bölümde çeşitli tipler oyuna katılır. Bunlar genellikle kendi şive özellikleriyle Karagöz'le konuşturulur. Konuşmalara bazen Hacivat da karışır. Konuşmalarda komiklik ağır basar. Olaylar bir yerde düğümlenir. Sonunda başka bir tipin Efe, Külhan Bey'i, sarhoş ve benzeri perdeye gelmesiyle düğüm çözülür. Bitiş. Bu bölümde tekrar Hacivat'la Karagöz'ün konuşmaları olur. Konuşma kavgaya dönüşür. Hacivat,
Yıktın perdeyi, eyledin viran, varayım sahibine, haber vereyim hemen diyerek perdeyi terk eder. Karagöz de her ne kadar sürçülisan ettikse affola diyerek oyunu bitirir. Videomuzu beğenmeyi ve bilgi videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.